Merhaba arkadaşlar, Güley Hala kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda Shrek karakterimizin şu el kısmını öreceğiz arkadaşlar. Elimizi öreceğiz, parmaklı el, kolumuzu öreceğiz ve gövdeyle birleşimini daha sonraki videomda göreceksiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen ikinci zincirimin içerisinde 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5. 6. sık iğnemi yaparken şu zincirimi tığımın öbür tarafına atıyorum. Ve o şekilde yapıyorum. Bu 6 tane sık iğnemizi arkadaşlar 5 sıra örelim. Bu işaret parmağımız olacak. Şöyle iterseniz, şu şekilde yaparsanız örmeniz daha kolay olacaktır. Birkaç sık iğne yaptıktan sonra bunu yapın. İpi inceltmedim. Dikkat ederseniz normal bebeklerde ipi inceltiyoruz. Normal tığ ve normal ipimizle yapacağız parmaklarımızı da. Bir, iki, üç, dört, beş. İşaret parmağımız olacak. Orta parmak için 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincir çektim. Şu ikinci zincirimin olduğu yere 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, altıncı da tığımın arkasına atıyorum zincirimi yine ve 6. sık iğnemi bu şekilde yaptım. Bunu 6 sıra öreceğim. Yani şundan bir sıra fazla öreceğim. Bu parmaktan bir sıra fazla öreceksiniz. Bir, 2, 3, 4, 5. Şu en üstle birlikte 6. Şu ilk sırayı zaten birlikte örüyoruz. Bunda da arkadaşlar 5 sıra dediğim toplam 5 sıra. Yani toplamda 5 sıra. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. İlk sırayı birlikte örüyoruz. 5 sıra örüngelim dediğim yanlış anlaşılıp bir sıra daha fazladan yapmayın. Zaten ilk sırayı birlikte yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar 8 tane zincir çekiyorum. 8. İkinci zincirimin içerisine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu da toplamda 5 sıra olacak. İlk sırayı yaptık. 4 sıra daha yapıyorum. Tamamladım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen şu ikinci zincirime yine 6 tane sık iğnemi yapacağım. Bu parmağı da toplamda 4 sıra yapacaksınız arkadaşlar. Bu küçük parmak olacak. Şu küçük parmağımız olacak. Toplamda 4 sıra olacak şekilde bu parmağımızı da örelim. 4 sıra küçük parmağımı da yaptım. Şimdi parmakları birleştireceğim. Şunun turunu tamamlıyorum. Küçük parmağın. Üç tane daha ördüm.
Yani zincir çektiğimiz sık iğne arkadaşlar, bakın şu zincir çektiğim sık iğneye giriyorum. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 ve 3. Şimdi şu ortadaki parmağın zincir çektiğimiz sık iğnesine giriyorum. 3 tane ondan öreceğim sık iğne. 1 2 ve 3. Şu işaret parmağımın olduğu yere de aynı şekilde zincir çektiğim sık iğneme girdim. Şimdi tam tur tabi bunu öreceğiz. Birinciyi ördüm. 6 tane sık iğnesi var biliyorsunuz. 2 4 5 ve 6. 6 tane ördüm. Şimdi şurada örülmemiş olan şu sık iğne örülmüş. Örülmemiş olan sık iğnesinden girip 3 tane sık iğnesini örüyorum. 1 2 ve 3. Şimdi diğer parmaktaki şu örülmüş sık iğne, bakın görebiliyorsunuz. Boşta kalan sık iğnesine girip 3 tane de bununkini örüyorum. 1 2 ve 3. Ve küçük parmakta yine boşta kalan sık iğneden örmeye başlıyorum. 6 tane biliyorsunuz, tam tur öreceğiz bunu. 1 2 3 4 5 ve 6 dediğimde zaten birleşme noktasına tekrar gelmiş oldu. Toplamda şu anda 24 tane sık iğneniz olması gerekiyor. Şu birleştirme sırası bakın birinci sıra. Yani buradan itibaren saydığımızda 3 sıra olacak şekilde örüp şu küçük parmağının yan kısmında bekleyin. Evet, şu şekilde arkadaşlar orta parmaktan 1 2 3 sıra sayın. Yani 3 sıra örmüş olduk. Her iki taraftan da baktığınızda 3 sıra. Şimdi bu şekilde 2 tane parmak hazırlayacaksınız. Yani hem sağ el hem sol el buraya kadar aynı olacak. Bundan şöyle bir tane daha hazırlayın. Aynısından öreceksiniz. Bundan sonra şimdi sol el için arkadaşlar, yani şu sol elimizin parmaklarının duruşunu düşünün. Şu elin üstünde kalacak olan tam şu 2 tane parmağın ortasına işaretleyiciyi koyacağız. Şuraya işaretleyiciyi koyacağız. O yüzden şu küçük parmak şöyle çevirdiğiniz zaman, bu sol el için söylüyorum, bu şekilde düşünün. Şu küçük parmak bu tarafa doğru, şu parmak olacak, yani buraya bakıyor olacak. Şuraya tam 2 parmağın şu ortasına bir işaretleyici koyacağız. Bakın şu küçük parmak, şu işaret parmağı. Buraya sıra başı yapacağım. Size sayıları söyleyebilmek için. En belirgin yer burası olacağı için burayı seçtim. İşaretleyiciyi koyduğum yere kadar sık iğnelerinizi örün. Evet, bakın işaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İkinci zincirimde 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6. Arkadaşlar 4 sıra parmağımızı örelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra baş parmağımı ördüm. Şimdi şu zincir çektiğim sık iğne, onun yanındaki sık iğneden
devam edeceğim. Buradan bir tane azaltma yapıyorum. Bakın zincir çektiğim sık iğne şurası. Hemen onun yanındaki avuç içindeki sık iğneden bir tane azaltma yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi de örüyorum. Ve 14 tane sık iğne ördüm. Burada bir tane kesmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. 8 tane sık iğnemi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Parmağımda şuradaki bakın birleştirme yaptığım şu ördüğüm sık iğnenin hemen yanındaki boş sık iğneden devam ediyorum örmeye. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnesinde parmağımın örüyorum. Tekrar şurada bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi de örüyorum. On üç tane sık iğnemi ördüm. Bu şekilde bakın parmağı oraya oturtmuş oldum. Şimdi arkadaşlar 28 tane sık iğnemiz var. Toplamda 28 tane sık iğnemiz var. Bu 28 tane sık iğnemizi 4 sıra örelim arkadaşlar. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5. Bir tane burada azaltıyorum. Tekrar 5 sık iğne yapıp bir tane daha azaltacağım. 1 2 3 4 5. İkinci kez kesiyorum bu sırada. 1 2 3 4 ve 5. Üçüncü kez azalttım ve son kez 1 2 3 4 5. Bir kez daha kestim arkadaşlar. 4 tane azaltma yapmış oldum. 24'e düşürdüm sık iğne sayımı. 4 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4. Bir tane kestim. Üç ve 4. Son kez kestim ve azalttım arkadaşlar. Şu anda 20 tane sık iğnem var. Bu 20 tane sık iğnemi bir sıra örüyorum. Şimdi 4 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1 2 3 4. Bir tane arttırıyorum. 4 kez tekrar edeceğim bunu arkadaşlar. Birinciyi yaptım. Şimdi 3 kez daha 4 sık iğne yapıp bir artırıyorum. Evet, üçüncü artırmamı yapıyorum.
Üçüncü kez artırmamı yaptım. Şimdi şuraya geldiğim zaman şu küçük parmağın, bakın şu hizaya, şu yan tarafa geldiğim zaman renk değiştireceğim. Bluzumun rengine geçeceğim. O yüzden üste geçip oradaki görüntünün kötü olmasını istemiyorum. Sıra başında geçip burada geçeceğim rengi. Şöyle bir iki tane ördüm ve şöyle gri rengimle aldım. Bir iki tane daha örüp buradaki son artırmamı da yapıyorum. Şu anda 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane artıracağım. 1 2 3 4 ve 5. Burada bir tane çiftimi yaptım. Tekrar 5 tane sık iğne yapıp bir daha artıracağım. 1 2 3 4 5. İkinci artırmamı yapmış oldum. Bu sıradaki üçüncü için 5 sık iğne yapıp bir tane daha artıracağım. 1 2 3 4 ve 5. Şurada tekrar artırıyorum. Üçüncü kez artırma yapmış oldum. Son kez şurada bir tane daha artırma yapacağım. 1. Şu griye geldiğim zaman blue yapacağım artık arkadaşlar. 3 4 5. Şurada tekrar artırıyorum. Son kez blue'ya başladığım yere kadar blue yapacağım. Evet, blue'ya başladığım sıra şurası. Normal sık iğne olarak devam ediyorum. Biraz elyaf koyalım. Evet, şu anda 28 tane sık iğnemiz var. 28 tane sık iğnemi 18 sıra daha öreceğim. Yani bu sırayla birlikte 20 sıra olmuş olacak. Şimdi bu sol elimiz bu şekilde oldu. Sağ elimizde de sadece şu parmağı koyduğumuz yer farklı olduğu için size onun sayılarını söyleyeceğim. Şimdi işaret parmağımızın bu tarafa gelmesi gerektiği için bakın çeviriyorum. Şu anda burası işaret parmağı, burası küçük parmak. Yani işaretleyicimizi şuraya koyacağız bu sefer. O yüzden elimizi şöyle çevirdik. Şuraya koyacağız işaretleyicimizi. Şimdi şu sıra başından itibaren 14 tane sık iğne öreceğim. Sıra başından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bir tane azaltıyorum. Bir tane sık iğne yaptım ve 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. İkinci zincirimin içine 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane sık iğnemizi 4 sıra örüyoruz. Şuradaki boş sık iğnemden devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem var. Onları öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 12 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 1, 12,
2 tane daha örüyorum arkadaşlar. 12, 13, 14 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi buradaki ikinci azaltmamı yapıyorum avuç içindeki. Parmağımdaki sık iğnemle devam edeceğim. Şu bakın örülü olan sık iğne, şu örülü olan sık iğne değil, onun yanındaki boş olan sık iğneye giriyorum şuraya. Tane sık iğne ördüm. Şu anda 28 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şöyle 4 sıra örüp sıra başına gelelim. Evet, 28 tane sık iğnemi 4 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 5 tane sık iğne yapıp bir tane eksilteceğim. 4 kez tekrar edeceğim bunu. Diğerinden hatırlıyorsunuz zaten. 5 tane sık iğne bir tane eksilterek sıra sonuna kadar gelelim. %24'e düşürdüm sık iğne sayımı. Şimdi 4 sık iğne yapıp 1 eksilteceğim. 4 kez tekrar edeceğim. 1, 2, 3, 4. Ve son kez kesiyorum. Şimdi bu 20 tane sık iğnemi bir sıra öreceğim. Sıra 20 sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi 4 tane sık iğne yapıp bir tane artırıyorum. Dört tane ördüm. Bir tane çift yapıyorum. 4 tek bir çift olarak sıramızı bu şekilde 4 tane artırarak tamamlayalım. Tekrar bu sırada 24'e çıkarmış olduğum sık iğne sayımı. Şimdi 5 tane tek bir tane çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tek bir çift. Bu sırayı da 5 tane tek bir tane çift olarak tamamlayacağız. Şu çiftimi yaptığım zaman arkadaşlar burada renk değiştireceğiz. O yüzden buraya çift yaparken şu çiftimin bir tanesini, sonuncusunu gri ile örerek alacağım. Bluz rengine geçmiş olacağım. Devam ediyorum. Şimdi 5 tane tek bir tane çift yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane çift. Evet, bu sıradaki de artık son kez artırmamı yaptım. Şimdi şu başlangıç noktasına kadar sık iğnelerimi örüyorum. Buradaki. Şu anda toplamda 28'e çıkardık sık iğne sayımızı. 28 adet sık iğnemiz var. Şu renge geçtiğim yere geldim. Arkadaşlar bir sıra blo yapalım. Şimdi bu sırayı blo olarak tamamlayacağız.
Bu şekilde şöyle blue olarak tamamlayacağız. Ondan sonra yine düz bir sık iğne olarak devam edeceğiz. Şu diğer elimizdeki gibi bir sıra blue yapacağız. Blue'dan sonra düz bir şekilde örmeye devam edelim. Şöyle 20 sıra buradaki gibi örelim. Daha sonra şu blue olarak bıraktığımız yere şu kolumuzun kısmını yapacağız. Şu blue'ların olduğu yere yapacağız şuralara. O yüzden ipimi buraya takıyorum. Şöyle tekrar aynı yere girdim. Bir sıra örüp geleceğim. Başladığım noktaya kadar. Şurada ilk başladığım sık iğnenin içine kaydırdım. Bir zincir çekip tekrar aynı yere giriyorum. İlk sık iğnemi yapmış oldum. Bu şekilde öreceğim. Evet, elleri de bu şekilde tamamlamış olduk. Gerekli görürsek buradan 2 sıra daha 3 sıra daha uzatabiliriz. Teşekkür ediyorum benimle birlikte ördüğünüz için. Lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik sevgiyle kalın. Hoşça kalın.